Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Bu videoda sizlere günümüz modern insanınca pek bilinmeyen ancak yüksek siyasi erk ve tarikatlerce sıkça kullanılan sırlarla dolu monoatomik bir maddeden bahsedeceğim. Ya Musa, Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız demiştiniz de gözleriniz göre göre sizi yıldırım çarpmıştı. Ölümünüzden sonra şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik. Bulutla sizi gölgelendirdik. Kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar bize değil fakat kendilerine yazık ediyorlardı. Birçok İslam alimine göre ayette bahsedilen kuvvet helvası mannadır. Çölde bulunan 40 yıllık bir zaman diliminde bu nimetten Musa'nın kavmi yararlanmıştır. Ancak mannanın hikayesi daha da eskilere dayanır. Bazı araştırmacılara göre manna ilk olarak kayıp kıta Mu'da keşfedilmiştir. İsmi de Munna'dır, yani Mu'nun içeceği. 1904 yılında Mısır bilimciler Sina Yarımadası'nda yeni bir sefere çıkar ve 2070 metrede bir tapınak keşfederler. Tapınağın bir bölümü açığa inşa edilmişken diğer yarısı ise arkasında bulunan bir dağın içerisine oyulmuştur. Tapınakta yapılan araştırmalar esnasında bir kabın içerisinde garip bir toz bulunur. Toza yapılan daha kapsamlı incelemelerde bu tozun o güne kadar hep anlatılan ancak varlığı ispat edilemeyen manna olduğu anlaşılır. Manna eski Mezopotamya medeniyetlerinde şamanna olarak bilinirdi. Antik Mısır'da rölyeflerden bu iksiri firavunların ve soyluların kullandığı bilinmektedir. Ayrıca yine eski Mısır'da İnsiyeler isimli bir tarikat, müritlerine kademe atlattırıp rahip sınıfına çıkartabilmek için onları taş bir tabuta kapatır, çok az sebze ve manna ile besler, sadece özel ihtiyaçlarına gidermesi için tabuttan çıkararak 2 yıl süren ruhsal bir evrime tabi tutardı. 2. yılın sonunda eğitimi tamamlayan kişi artık her istediğinde astral seyahate çıkabilir ve ruhsal varlıklarla iletişim kurabilirdi. Manna, altın elementinin belirli bir şekilde yakılarak elektriğin de dahil olduğu çeşitli karmaşık kimyasal işlemler ile elde edilen monoatomik beyaz bir tozdur. Bu beyaz toz yüksek devirli altın ve platin grubu metallerden oluşur ve dünyada bilinen en iletken maddedir. Manna kullanımına başlanmadan önce 40 günlük hayvansal ürünlerin yenmediği özel bir diyet uygulanır. Sonra düzenli olarak kullanımı neticesinde kanseri yok etmek, kötü huylu tümörleri ortadan kaldırmak, beynin çok daha fazla nöron üreterek daha fazla çalışmasını sağlamak, 6. hissi açıp istenildiğinde belirli bir konuda transa geçebilmek gibi temel özelliklerinin yanı sıra daha başkaca birçok hastalığa iyi gelmektedir. Çeşitli İslam alimlerinin anlatımlarına göre 7 kat sema ve bunların içerisinde 18 ayrı geçiş seviyesi bulunur. Şimdiye değin dünyada yaşamış veli kişilerin en üstünü dahi en fazla 6. kata kadar ulaşabilmiştir. Her katta ve seviyede biz insanlara bildirilen yahut bildirilmeyen binlerce varlık vardır. Mannayı kullanan kişi transa girdiğinde bu seviyelerdeki varlıklarla da temasa geçebilir. Beynimizde bulunan epifiz bezi eser miktarda fakat düzenli olarak melatonin ve serotonin hormonu salgılar. Melatonin, epifiz bezinin pineolasit adı verilen hücrelerinden salgılanır. Biyoritmi belirler ya da biyoritim üzerinde etkilidir. Pineolasit hücreleri ışığa duyarlıdır. Elektromanyetik dalga yoğunluğu arttıkça melatonin salgılanması azalır. Pinolin ise dış salgı bezleri ya da egzokrin bezler olarak adlandırılan sınıfta faaliyet gösterir. Salgılarını özel bir kanal aracılığıyla ya da doğrudan vücut dışına verir. Egzokrin bezler, stroma ve parankima denilen iki kısımdan oluşur. Egzokrin bezlerin bağ dokudan oluşan kısmına stroma, epitel dokudan oluşan kısmına da parankima denir. Tükürük bezleri, derideki ter ve yağ bezleri egzokrin bezlere örnektir. Egzokrin bezler, embriyonik gelişim sırasında örtü epitelinden köken alıp gelişir. Bu madde aynı zamanda bitkilerden elde edilerek bir uyuşturucu olarak da kullanılmaktadır. İnsan beynindeki DMT üretimi genellikle çok küçük miktarlarda olduğu için psikedelik etkilerini deneyimlemenin bir yolu da onu dışarıdan almak. Bu uyuşturucu insanların farklı boyutları algılamasını mümkün kılmaktadır. DMT kullanmış ya da bu maddeye maruz kalmış kişiler
bir tür birlik hissiyatı deneyimlediklerini savunuyorlar. Normalde tüm psikedelik maddeler her bireye özel bir takım sanrılara sebep olurlar. Fakat DMT kullanan bireylerin yaşadıkları deneyimler birbirine çok benziyor. Tüm evrende bakış açılarının değiştiğini ve her şeyin bir olduğu hissiyatının güçlendiğini söylüyorlar. Şamanların beyinlerinde de yüksek DMT salgılaması olduğu biliniyor olsa da buna neyin sebep olduğu halen bilinmemektedir. Halk arasında peygamber hastalığı olarak bilinen, bilim adamlarınınsa temporal lob epilepsisi olarak tanımladığı bu durumu, yaşayan insanlarda beyinde yüksek miktarda DMT salgılamasına sebep olduğu için farklı boyutlara kapılar açıyor ve bir takım şizofrenik sanrılara sebep oluyor. Ancak bilim adamları bu şizofrenik sanı olarak yorumladıkları durumu henüz açıklayabilmiş değiller. Bilim insanları bu konuda derinlemesine araştırmalar yapmakta ve deneyimlerini kayıt altına almaktadırlar. Son yıllarda bu durum bilim dünyasında büyük karmaşalar kopartmıştır. Manna ise kullanılan tüm harici maddelerden çok daha ileri seviyede melatonin ve serotonin hormonu salgılamasını sağlayarak beyin içindeki nöronlar arasındaki elektrik aktivitesini güçlendirir. Bu sebeple beynin az çalışan, daha doğrusu ulaşılamayan, hükmedilemeyen yerlerine ulaşılır ve tüm bilinçaltı aktivitelerini kişinin bilinç düzeyinde kontrol almasına olanak sağlar. Beynimiz bizim inisiyatifimiz dışında günde ortalama 1 milyar işlem yapar. Beynimizin bu kadar büyük bir kısmını kontrol edebilmemiz, örneğin yeni bir yabancı dili bir günde ana dilimiz gibi konuşabilmemize, bitkilerle ve hayvanlarla iletişim kurabilmemize, çoklu matematik işlemlerini zorlanmadan çözebilmemize, bir akarsuyun akışını dahi suyun aslında canlı olduğunu bilerek moleküler anlamda onu anlayarak izlememize, kısacası yaşadığımız dünyayı artık bambaşka bir gözle görmemize neden olur. Mannanın etkileri hakkında bildiklerimiz sadece buzdağının görünen yüzüdür. Bu sırlarla dolu altın tozunun bilinmeyen birçok işlevi daha vardır. Tarih boyunca antik medeniyetlerce kullanılmış olan bu madde, medeniyetlerin çöküşüyle gizli tarikatlerce formüle sadık kalınarak yapılmaya devam ede gelmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Fakat uzman simyagerlerce manna formülleri işlevleri bakımından üçe ayrılmıştır. Keza ilk formülü direkt kullanmak, ilme ve sırra vakıf olmayan kişiler için son derece sakıncalıdır. En yaygın ve hafif olan formülü, zihinsel berraklık ve vücudu yenilemesi işlevlerine haiz olan gençlik mannası diye adlandırılan formüldür. Günümüzde insanlık tarafından pek bilinmese de tapınak şövalyeleri yani masonlarca özel simyagerlere hazırlattırılmaktadır. 30. dereceye yükselen bir masonun ilk olarak öğrendiği sır madde budur. Bir başka deyişle mannayı 30. derece ve yukarısı masonlar kullanmaktadır. Bunun dışında Türkiye'de de birçok siyasetçi ve iş adamının fahiş fiyatlar karşılığında tapınakçılardan bu maddeyi satın aldığı bilinmektedir. Siyasi liderlerin ilerleyen yaşlarına rağmen nasıl bu kadar dinç olduğunun ve halen nasıl olup da koltuklarına bu denli sıkı sıkıya yapışıp kalmış olduklarına da net bir açıklamadır. Temel formülü ise sadece 33. dereceye ulaşmış, üstad olarak anılan tapınakçılar ile yüksek dereceli Illuminati komiserleri ve 300'ler konseyindeki Siyonistler çalışma gruplarındaki ilimsel uzmanlıklarına göre kullanmaktadırlar. Temel formül ile hem vücut zindeliklerini sağlamakta hem de ileri derecede ruhsal varlıklarla iletişim kurmaktadırlar. Mason locasında 33. dereceden masonların yaptığı bir şeytana tapma ayininin görüntüsünün medyaya yansımasından sonra şeytanla direkt iletişim kurmak için manna kullanıldığı düşünülmektedir. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videoları takip edebilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.